Merhaba Fatih'ciğim. Merhaba Hakan abi. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür uzun aradan sonra nihayet uçan alı Evet. sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Evet, bu sefer görüntülü aynı zamanda. Doğru. Kim bu adamlar diye merak edenler için bizim görüntülü bir kaydımız oluyor bu sefer. Seninle bu Maurice Nicol'ü inceleyelim istedik. Kafalarımız tabii daha zaman içinde daha da güzelleşti. Bir şeyleri daha iyi anlar olduk. Okumaya başladık. Ben şahsen ilk iki mektubunu okudum. Bir de giriş makalesini. Bayağı bir şeyler oluştu bende. İstersen oradan devam edelim. Ne dersin? Peki abi, önce istiyorsan küçük kısa bir giriş yapalım konuya. E, Bizi izleyenler, hani 2022'de mi yapıyorduk program hatırlamıyorum şimdi, birkaç sene oldu. E, Evet, Yani daha yapay zekalar falan yoktu. Biz yapay zeka konuşmuştuk bir ara. evet, evet. GPT falan yoktu. Fal bakar gibi. O Evet, zamanlar biz tabii dördüncü yoldan bahsediyorduk. Gurdjieff'ten bahsediyorduk. Ouspensky'den bahsediyorduk. Ee, Zaten sevgilimiz Krishnamurti'den bahsediyorduk. Hem tabii. Jiddu'dan hem Yuji'den, her iki Krishnamurti'den de bahsediyorduk. Evet. Osho'dan bahsediyorduk. Eckhart Tolle'den Eckhart zaman zaman Tolle'den, alıntı yapıyorduk. Maharaj'dan Maharaj. alıntı yapıyorduk. Ondan sonra şimdi bu defa dördüncü yola rüzgar biraz savurdu bizi. Dördüncü yolda Dördüncü yolu başlatan kişi olarak Gurdjieff biliniyor tabii. Ama Gurdjieff'in kitapları pek ortalıkta gezinmiyordu eski yıllarda. Daha ziyade Ouspensky'den öğreniyorduk dördüncü yolu. Sonradan Gurdjieff kitapları da elimize geçti. Onları da okuduk. Fakat pek fark etmemişiz. Türkiye'de özellikle bu Maurice Nicole, bu ekolden olan, dördüncü yolu ekolünden olan Maurice Nicole kitapları bayağı bir çalışmalarda kullanılıyormuş. O ortaya çıktı. Bir de tabii söylemeye gerek var mı burada bilmiyorum. Bir de Boris Morayev diye bir bu ekolden birisi var. Gene Gurdjieff'in öğrencilerinden olan. Onun da ben aslında kitabını okudum. 3 cilt olarak. Türkiye'de de bunun Türkçe çevirisini falan görmedim. Pek bahseden de duymadım açıkçası. Ama oradan da ilginç şeyler arada öğrendiğimiz oluyor. Şimdi niye bu Nicole'ü konuşalım dedik. Açıkçası Nicole güzel insan. Jung'un yanında psikiyatrist, bir kere en başta psikiyatrist doktor. Jung'un yanında çalışıyor. Sonra Ouspensky'nin yanına geliyor. Ouspensky aşina olanlar bilir. 1915'te Gurdjieff'in kurduğu Moskova'daki ve diğer Rus şehirlerindeki ilk dördüncü yol okullarında bulunan kişi. Ve 1930'lu yıllara kadar da Gurdjieff şeyi destekliyor bayağı. Ouspensky'yi. Yani sen çok güzel kavramsal anlatıyorsun bu konuyu. Bu batılı insanlar kavramsal anlamaya daha yatkın insanlardır. Yani batılı insanların anlayacağı şekilde güzel anlatıyorsun deyip destekliyor ama bir noktadan sonra da sen fazla kavramsal kaldın diyor. Ondan sonra sen anlatma diyor. Çünkü bunu artık bir dogmaya dönüştürdün sen. Öğretiyi. Halbuki öğreti yaşayan bir şey diyor. Evet. Yani öğreti de sürekli değişmesi gerekiyor diyor. Sen 1915'teki halinde dondurdun bunu diyor. Ondan sonra ve herkese de Ouspensky ile ilişkiyi kesin diyor 1930'lardan sonra. Bunu şeye de söylüyor. Maurice Nicole'e de söylüyor. Yani Maurice Nicole, Ouspensky tarafından yetiştirilmesine rağmen Gurdjieff'in sözünü dinliyor. Gurdjieff'le de çalışıyor bir yıl kadar Maurice Nicole. Ve Gurdjieff onu yüreklendiriyor bu öğretiyi İngiltere'de öğretmesine. Yani öğretinin bir kolu oluyor aslında. Yaşayan kollarından bir tanesi Maurice Nicole ekolü olmuş oluyor. Anladığımız kadarıyla. Biz tabii bunları anlatıyoruz. Ben kişisel olarak Gurdjieff'e de çok büyük saygı duyuyorum. Ondan Allah razı olsun. Şeyden de, Ouspensky'den de, Maurice Nicole'u yeni yeni okuyoruz. O da çok değerli bir insan belli ki. Hepsinden Allah razı olsun ama şunu herhalde en başta söylememizde bir yanlışlık yok. Biz dördüncü yolcu değiliz. Dördüncü yola bir sempatimiz olmakla birlikte biz herhangi bir dördüncü yol okulunun uzantısı değiliz, müriti değiliz. Karşımıza ters, kafamıza yatmayan bir şey çıkarsa yerden yere vurma ihtimalimiz var. O ihtimali saklı tutuyoruz. Evet. Hani ünlü atasözü gibi Buda'yı görsem Buda'nın kafasını keserim demiş ya Budist. Aynen. Ondan sonra yolda görsem. Çünkü bu bizim üzerinde kafa yorduğumuz çalışma aslında yeniyle ilgili. Evet. Bütün bu konuştuğumuz şeyler de eskide kaldı aslında. Eski ama bir şey yapacağız. Bir masaya yatıracağız. Otopsi yapacağız. Faydalanmaya çalışacağız. Anlamaya çalışacağız en önemlisi. Anlamak için çaba.
Eleştirmek için değil, anlamak için çaba harcayacağız. Evet, Küçük bir çok giriş güzel yapayım konuştun. dedim Hakan'cığım. Ben de aynen katılıyorum. Çok güzel konuştun. Sağ ol. Bu Teşekkür anlama ederim. kısmı özellikle çok önemli. Yani e, bahsettiğin yer, yani Gurdjieff'in Ouspensky'yi eleştirdiği yer, e, dogmatik kaldın, çok kavramsal kaldın dediği yer, hakikaten öğretiye ters gelen bir yer. Yani gereksiz bir maddeleştirme, e, bir inanç oluşturma bu yola yakışmayan bir şey. Çünkü yaşam yeni, yaşam canlı. Dolayısıyla bu yaşamı ancak canlılığını korursan, yeniliğini korursan anlayabilirsin. Kavramsallıkla yaşam anlaşılmıyor. Peki Krishnamurti'nin dediği gibi bu anlamda kavramsal bir bakış açısının e, yararlı olduğu yerler işte maddi, teknolojik bir yerlerde olur. Yani bir köprüyü inşa etmenin, bir bina inşa etmenin e, teknik bilgilerini kullanmak için yeniden keşfetmen gerekmiyor. Yani bu anlamda işleri hızlandırmak için kullanılır yani. Ama iletişimde, yaşamla ilişkide kavramsallığa yer yok yani. Eskiye yer yok daha doğrusu. Çünkü bunun olmamasının sebebi, yer olmamasının sebebi kişisel bir şey oluyor. Kişisel bilgi, benim kişisel deneyimimin bilgisini sen yeni ilişkinde ne yapacaksın ki Fatih? Ne işine yarar? Yani bu çok açık ki saçma. Burada bu kafayla baktığım zaman ben, yani benim de işte 35 seneye yakın bir bu işlerle uğraşma tarihim var. E, Şimdi bu Nikol'ü mektuplarını, Bush diye birine yazdığı mektuplar var 1941 senesinde. İlk mektubunda çok enteresan bir şeyden bahsediyor. Benim anladığım kadarıyla diyor ki ya bak bu çalışmalar diyor senin diyor varlık bilincini değiştirir kardeşim diyor. Tamam mı? Yani varlık seviyesi diyor ama benim anladığım varlık bilinci yani. Varlık bilinci nedir? İnsan doğduğundan itibaren bir aile içinde ailenin desteğiyle büyümüştür. Orada aile ona destek olmuştur, sponsor olmuştur. Kendi şartlarına göre, işte ekonomik şartlarına göre, hangi coğrafyadaysa, hangi siyasal ortamda büyümüşse falan o çocuğu oluşmasına, şekillenmesine sebebiyet verir o şartlar. Ve onun varlık bilincini oluşturur. Yani kültürel durumunu oluşturur. Dolayısıyla laf vardır yani kültür şoku diye. Yani sen bir çocuğu bir köyden alıp gelişmiş bir şehre koyduğun zaman kültür şoku yaşar yani. Alıştığının haricinde bir dünya. Dolayısıyla şimdi bu çalışmalar varlık bilincini etkileyen çalışmalar olduğu için uyarıyor. Önce öyle başlıyor mektubunda konuştuğu kişiyle. Diyor ki diyor yani bak diyor çok net bir durum var diyor. İnsanların şu anda yaşadığı şeyde diyor. İnsanlar için gelişmiş falan deniyor. Zamanla gelişiyor gibi deniyor ama böyle bir şey yok diyor bak. Tarihe bakarsan diyor tarihin her gününde savaş var neredeyse diyor. Ve insanlar bu savaşları istisna olarak görürler diyor. Bu istisna falan değildir diyor tamam mı? Sürekli bir savaş hali yaşıyor insanlar diyor. Bu diyor varlık seviyelerinden diyor. Bu herkesin varlık seviyesi bir unik bir durum. Eşsiz bir durumdur ama diyor toplumu yapan da kişiler olduğu için neticede toplumların da bir varlık seviyesi var diyor. Yani, dolayısıyla toplumsal bir durum yaşanmasının sebebi de toplumun varlık seviyesindendir diyor. Yani herkes kendi varlık seviyesince bir yaşam yaşar. Toplumlar da kendi varlık seviyesince bir yaşam yaşar diyor. Burada diyor bir şey yoktur diyor. Bir tesadüfilik yoktur diyor. Şimdi bu uzun zamandır bunun bir gelişinin bir hakikati var diyor. Yani bu elle tutulur bir gerçeklik bu diyor. Şimdi sen toplum olarak beklemeyi bırak. Bireysel olarak bazı şeyler yaşamak istiyorsan bu varlık bilincinden çıkmalısın diyor tamam mı? Yoksa bu hep aynı tekerrürde diyor. Ouspensky'nin hatırlarsın öyle bir kitabı var. Hani neydi bir şeyin bir adamın bir sıradan bir gününü mü anlatıyor? Neydi o kitabın adı ya? Unuttum şimdi. Hep tekrarlayan bir gün. Ivanov'tu galiba adı. Ha? Ivanov'tu galiba. İvanov, Ivanov'tu ha. adamın adı Ivanov'tu galiba. Yani Evet. aslında insanın robotikliğini, mekanikliğini anlatan bir şeydi gibi Evet. hatırlıyorum. Evet. Bunu biz kendimize de çok rahat görüyoruz. Yani arabaya atlıyoruz, bir yere gidiyoruz, 50 kilometre bir yere. Nasıl gittiğimizi anlamıyoruz. Bir anda kendimizi orada buluyoruz. Yolda ne oldu, nerelere geçtik? Tamam. Hani önümüze baktık sürücü olarak ama sürücünün yanındaki yolcu olarak da pek hatırlamıyoruz. Tamam mı? Hani arabayı sürmesek de. Arabanın içinde değiliz, başka yerdeyiz yani. Çok net. Yani Abi doğru söylüyorsun. Ya şey de bu giriş
giriş bölümüydü bu. Baybuş'a birinci mektuplar bahsettiğim bölüm. Evet, Kitabın giriş bölümüydü. evet, Şu ana kadar okuduğum dördüncü yol kitaplarından da bir parça ayrılan bir şeyi vardı, üslubu evet, vardı. Ha bizi böyle işte küçük benlerde, ondan sonra merkezlerde, şunlarda bunlarda böyle kavrama boğmadı. Yani yok, aslında bir Krishnamurti tarzında değil mi bu evet, çatışmalarla girdi. Ondan aynen, sonra bu insanın kendi içinde çatışma varsa toplumda olması, savaşlara dönüşmesi kaçınılmaz. evet, Buradan çıkışla ilgili de seninle bir şeyler konuşmuştuk abi. Onları dile getirirsen sevinirim. evet, Çünkü genel toplumumuzda şimdi hep bir şey algısı var ya, insanın hedefleri olur. Yani kendine bir hedef seçer, o hedefe doğru yürür, başarır. Hani genel evet. toplumda insan psikolojisindeki anlayış bu. Ama burada sanki bu bir tam tersine dönüyor. Yani burada hedef falan yok. Tamam mı? Sen en sonda ulaşmayı hedeflediğin durum neyse o en başta sende varsa ancak çalışmanın içine dahil olabiliyorsun. İşte burası çok enteresan bir yer. Bu sondaki bir şey nasıl başta olur? Krishnamurti de bunu söylüyor. Özgürlük sonda değil, baştadır dediği yer bu. Ama o pek anlatmıyor yani. Şimdi burada bu da böyle direkt anlatmıyor da aralardan çekiyorsun, buluyorsun. Bu diyor ki mesela bak, bu çalışmalar diyor. Birincisi senin varlık bilincini değiştirecek bir çalışmalar olduğu için ciddi çalışmalardır diyor. Bunun diyor bazı olmazsa olmaz nitelikleri vardır bu çalışmanın diyor. Bunlardan bir tanesi diyor bir kere bunun neşeyle, keyifle, sevinçle yapılması gerekir bu çalışmanın diyor, tamam mı? Bu diyor negatiflikte yapılmaz bir çalışma diyor. Evet Şimdi abi bak, yani o neşe ve sevinç durumuna şeyde varmayacaksın. Çalışmanın sonunda varmayacaksın. yok Başlarken baştan, o halde olacaksın. baştan. Aynen, Bu da diyor aynen. bak bunun sebebi de şudur diyor. Sen diyor e, bir öz olarak gelirsin. Bir özün devamı olarak gelirsin bu hayata küçük bir çocuk olarak. Bu kafayla diyor çok fazla gelişemezsin diyor. Çok, Tamam çok mı? özür dileyerek araya girebilir miyim Hakan abi? Ha, Ee, Şimdi biliyorsun bizim başka yaptığımız sohbetlerde falan da en çok yanlış anlamaya müsait olan konu bu öz konusuydu. Şimdi bu Advaita ekolünden gelenler falan öz denince aslında çok yüksek bir bilinç durumunu anlıyorlar. evet, Bu ama dördüncü yol ekolünü biz okuduğumuz için kitaplarını özle ne kastettiklerini biliyoruz. Özle kastettikleri şey insanın temeli. Öyle çok yüksek bir bilinç durumu falan değil. Fakat onlar şunu şey yapıyorlar, söylüyorlar. İnsan üzerinde bu kurgu kişilik gelişirken, onlar küçük benler diyor, kurgu kişilik demiyor tabii. Küçük benler özün etrafını çarpık bir biçimde sarıyor. evet. Ve Güzel özle söyledin. de biraz hatta uyumsuz bir biçimde sarıyor. Güzel söyledin. Ha, Evet, o işte bizim Matrix dediğimiz, dördüncü yolcuların Matrix demediği ama bizim Matrix dediğimiz toplum düzenine dolayısıyla bir arayüz oluşturuyor aslında evet, bu küçük benler. Fakat şeyin de etrafına çarpık bir biçimde sarıyor. Özün yani evet. temelin etrafına. Şimdi buradaki özün Bu öyle bir öz olduğunun altını çizelim. Kimse yanlış anlamasın. Evet, burasını bu adam zayıf kişilik olarak nitelendiriyor. Bu dediğin noktayı, o çarpık dediğin noktayı zayıf kişilik teşekkülü olarak diyor. Yani özden kendi başına öz yani bir çocuk özüyle hareket ediyor. Nerede? Bu dünya düzeninde. İşte bir sosyallik var, fiziki kurallar var, beden var. Dolayısıyla hani bunlardan, bu deneyimlerden kendi bir çıkarım sağlıyor ama yanında onu destekleyen, ona veli olan biri, onun e, freshliğini, tazeliğini, onun masumluğunu, onun yeteneklerini izleyebilen yetişkin bir veli ise onun gelişimine o anlamda olumlu katkısı oluyor. Ama veli de zaten hastaysa ya da yetişmemişse e, o çocuk da ondan o anlamda etkileniyor. Her anlamda, tamam mı? Yani dolayısıyla gelişen kişilik bir kişilik gelişimi, yani hayatta yol alması için bir kişilik gelişmesi gerekiyor. Bu bizim bahsettiğimiz spastik bulduğumuz kişilik anlamında değil. Yani ayakları üzerinde durabilmek, sosyallik içinde kendi parasını kazanmak, kendi ihtiyaçlarını görmek, işte aile kurmak ya da ne bileyim özgür bir vatandaş olarak yaşayabilmek için bir kendine has özelliğini de kaybetmeden bir kendine haslıkla bir kişilik kurmak. Bu da nihai hedef değil. Fakat bu diyor ya sağlıklıdır ya sağlıksızdır, tamam mı? Eğer sağlıklı olursa daha ileri gitme şansı var. Özü de geliştirerek daha ileri gitme şansı var. Bak buraya parantez bırakıyorum şimdilik. Sağlıksızsa kötü diyor. Hiç şansı yok bir şeye diyor. Yani baştan kötü diyor. Dolayısıyla bu tür insanlar diyor pek başarılı olmuyor diyor. Yani bu çalışmayı da yapması zor diyor. Bak bunun altını çiziyor. Çünkü E, negatiflik içindeki insan
demin dediğimiz başlangıçtaki o neşe, sevinçle yapma durumunda değil açıkçası. En fazla kendi sorunları bitsin arayışında olabilir yani. Tabii tabii. Ya abi orada şimdi belki zor anlaşılacak ya da sokaktaki insanın psikolojisine yatmayacak olan yer burası. Evet. E, Zaten sokaktaki insan bunlarla ilgilenmiyor bir de Fatih'ciğim, tamam mı? tamam, Allah'tan yani. sokaktaki insanların bir bölümünün ilgisini çeken konular diyelim. Evet, E, fakat ezberine ters gelen yer de herhalde burası. tabii. E, Yapabilirim diyor. Çünkü bu yapabilen var onun içinde. Her şeyi yapan var. Dolayısıyla o da e, yapar. Niye yapamasın ki? Ama bu yapılabilen bir şey değil. Bu olunabilen bir şey. evet, yani burada abi hafifçe ben bir özet yapacağım. Konuştuklarımızı özetlemeyeceğim, yanlış anlama. Belki Özetle. bu konuşma şeyin de ilgisini çeker. Dördüncü yol çalışmaları ya da okumaları yapanların da ilgisini çeker. Burada hafif değişik bir dil kullanıldı. Aslında buna dördüncü yolda biliyorsun, o özün etrafına bizim çarpık dediğimiz küçük benleri öğrenler, daha doğrusu onlar örmüyor. Bunu ediniyorlar ister istemez. Evet, Başlarına geliyor. Başlarına geliyor. Yani bunu bilmek önemli. Kimsenin bir şey evet. yaptığı yok. Yapmanın iddiası var. Fakat bir şey yapamıyor insan. Yani Yok. dördüncü yol bunu söyler. Şimdi buna şey derler terminolojide. Birinci, ikinci, üçüncü adam derler. Yani birinci, ikinci, üçüncü adam hayatı mekanik yaşayan, her şey başına gelen ama başına geldiğinin de farkında olmayan, uykuda olduğu söylenen, kendi yaptım zanneden, başına gelen şeyleri kendi yaptım zanneden insanlar. Evet. Şimdi burada bahsettiği, yani o özün etrafında bu doğru düzgün teşekkül etseydi kişilik, durumu dördüncü adam denilen, terminolojide dördüncü adam denilen adamı temsil ediyor. Şimdi tahmin etmek zorunda da değiliz ama bizi dinleyenler neyi doğru anlar, neyi yanlış anlar, bizim anladığımızdan farklı anlar diyeyim daha doğrusu. Hani biz hoca falan değiliz, bir şeyi doğru anlatmakla da mükellef değiliz de. E, o mantıkla baktığım zaman mesela akla şu gelebilir. Ya madem öz diye bir şey var, doğuştan geliyor. Hani ben temel dedim ona, daha iyi anlaşılsın diye. Bu temel madem o kadar şahane bir şey, bıraksaydık çocukları o temeliyle kalsaydı. Bu aydınlanma mı çalışması mı diyoruz, uyanık kalma çalışması mı diyoruz, uyanıklık çalışması mı diyoruz? Daha iyi olmaz mıydı? Şimdi bak burada cevap geliyor. Hayır. Dördüncü adamı onun etrafına doldurmadan olmuyor. Yani temel, tek başına temel öz, yani o çocuk masumiyeti yeterli değil. Bu o Burada anlaşılıyor Kriş, şimdi burada. bak burada Krishnamurti'ye de buna benzer bir soru soruyorlar. Diyorlar E, ki ya, ya Mesut diyorlar, yani şimdi herkes aydınlanırsa da olacak, o zaman nasıl bir dünya olacak? Bilmiyorum diyor ya. Yani böyle sorular ne soruyorsun diyor. O zaman diyor onlar diyor öyle bir herkesin aydınlandığı bir dünyada güzel bir dünya oluştururlar diyor yani. Tamam mı? Şimdi de böyle bir durum var yani, tamam mı? E, bu da tam hani tersi. evet ya şöyle, ama realite, şu anki realite şu ki tarihe de baktığınız zaman uzun çatışmalarla dolu bir tarihçemiz var. Şimdi bu bizim şu anki realitemiz. Öyle olsaydı, böyle gitseydi den ziyade şu anki durumumuz. Sorun var yani. Ee, rahmetli Krishnamurti şunu söylüyor. Evin yanıyor, evin diyor. Dünya yanıyor diyor. Evin yanıyor diyor. Burada dünya yanıyor diyor. Kimse ilgilenmeyebilir. Ama evin yanıyor diyor. Senin evin. Yani yaşamın. Dolayısıyla hem bir yerde herkesin yapamayacağı bir şey, hem bir yerde de yapma olasılığı olanların bir an evvel yapması gereken bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü bir tek yaşamımız var hem şahsi olarak, hem de bunun gözükmeyen bir kısmı var. Ben kendi yorumumu yapacağım. Her ne kadar böyle başka insanlarmış gibi de gözüksek tek bir insanlık var bence. Yani tek bir dünyada var tabii de. Hani insanlık olarak tek bir insanlık. Bu şunun gibi. Bu vücuttaki böbrek, kalp, işte karaciğer, hiçbiri ben daha önemliyim demiyor. Derse vücut çöker. Herkes kendi iddiasında bir didişme ve savaşma haline girer. Tamam mı? Şu anki insanlık bunu yapıyor. Bir, bunu ben de yapıyorsam bu beni bağlar. Ben bunu yapmak istemiyorum. Diğerleri ne istiyorsa yapsın. Ben kendi yaptığımın sorumluluğunun farkındayım. Ben yapmak istemiyorum. Yani onu altını Ha- çizmek istedim. Hakan'cığım, ben de şunun altını çizmek istedim. Sana katılıyorum tamamen. Şimdi hani şöyle bir eğilim oluyor ya bu konularla ilgilenenlerde. Ya bu çarpık biçimde oluşmuş bir kurgu kişilik var. Temelin, özün etrafında. Biz bunu soğan gibi soyarsak, yani biz soymuyoruz bu arada onu. Yani bu farkındalığın ışığında kendi kendine eriyip çözülürse çözülüyor. Evet, Bu soyulursa özümüz ortaya çıkar. O durum zaten şahane ve bir durum. tamam. Aydınlanmış ya da uyanıklık durumu gibi bir yanılgı var. Bak, ben Evet, oranın altını çizmeye çalışıyorum. öyle bir yanılgı var. Bu bir yanılgı. Bu böyle değil. Şimdi bizler
Bu dünyaya doğduk. Bu dünyanın bir de şu anki 21. yüzyıldaki halindeyiz. Ondan sonra ve dünyanın bu durumunda dünyanın bu bataklık mı dersin buna, çamur mu dersin? Kötü taraflarını görmek istersen bunları görürsün. O çamura girip kirlenmek mecburiyetindeyiz. Yani mesela şunu deme şansımız yok. Ben konuşma bilmeyeceğim. Unutacağım konuşmayı. Bebekliğime döneceğim. Tamam mı? Matematik, fiziği unutacağım falan, tamam mı? Alet, edevat kullanmayı, bilgisayar kullanmayı unutacağım. Öyle bir şey yok. Bütün bu ustalıkları bir kere edinmişsin. Bunların kayıtları da sende duruyor. Bunların hiçbirini de unutamayacaksın. Hepsi kalacak sende. Fakat şey Bak, şu. Hah, devam. tekrar hah, bu farkındalığın ışığıyla çözülüyor, mözülüyor gibi bir şeyler deniyor ya. Belki bu özün, temelin etrafındaki saçmalıklar çözüldükçe bu kayıtları daha derli toplu ve yerli yerinde kullanabildiğin bir kişilik edineceksin aslında. Öyle zaten. Ben buradan bunu anlıyorum. Yani Kesin öyle. Ben de öyle anlıyorum. Zaten e, ben öyle anlıyorum ve öyle yaşıyorum ben de. Burada e, bu Nikol'ü sempatik bulmamın şeylerinden bir tanesi de şuydu. Bakayım burada nerede söylüyor onu. Şöyle söylüyor, bak. Bak. Evet, çalışma üzerine konuşurken söylüyor. Senin şimdi dediğin yeri çok güzel söylüyor bak. Çiftlik diye bir yer var anlaşılan. Çiftlikte çalışıyorlarmış bunlar. Orada işte daha serbest çalışıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. O savaş dönemi yani. Sonra bir şehre geliyorlar galiba bunlar. Şimdi orada insanlarla konuşuyor bu çalışmayı yapanlarla. Bakın diyor, şimdi çiftlikte değiliz diyor. Farklı bir yerdeyiz diyor. Çok da göze batmayalım diyor. Yani diğer insanlar savaş hali, dünya hali falan. Şimdi biz bu çalışmaları yapıyoruz. Hani bizim de hayatımız var. Dolayısıyla çok da açıklama yapmamıza da gerek yok. Ama çiftlikte de değiliz diyorlar. Olmamıza da gerek yok diyor kısacası. Ama bu çalışmayı her yerde her şekilde yapabilmelisin diyor. Ve sen diyor bu çalışma içinde ilerlerken diyor öyle bir noktada olmalısın ki her zaman her şeyi yapabilecek halde olmalısın diyor. Birdenbire bir başbakanla konuşabilecek durumda olmalısın diyor. Başka birine psikolojik destek verecek durumda olmalısın diyor. Bunun için illa psikolog olmana gerek yok. Başbakanla konuşacak bilmem ne seviyede olmana gerek yok. O ruh halinde olmalısın diyor, tamam mı? Bazı teknik becerileri biliyorsan bunları en iyi şekilde kullanabilecek durumda olmalısın diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok mistik konuşuyor esasında. Ben onu anlıyorum yani. Hakan'cığım Yani ben neden? burada şunu da anlıyorum aslında bunun içinde. Şimdi insanda bir şey durumu var. Halden hale değişme durumu var. Şimdi onu dördüncü yolda burada bahsetmemiş henüz ama eminim ileriki bölümlerde bahseder. Bu insanda bir sürü küçük ben vardır. Bu küçük benler e, burası eğer bir şeyse, krallıksa, krallık tacını ele geçirip kralın tahtına oturmaya çalışır ve bir 5 dakikalığına da oturmayı başarır diyor. Sonra ama o bir icraatlar yapar, bir şeyler yapar. Sonra yerini başka biri gelir alır o benlerin. Dolayısıyla bu bizim halden hale değişme dediğimiz durum aslında. Hatta bunu Moriev denilen bir başka şey, Gurdjieff öğrencisi kendi yazdığı kitapta küçük benlerin sayısının 987'ye kadar çıkabileceğini söylüyor. Yani bu halden hale değişmelerin sayısını belirliyor aslında bu. Düşün 987 hal arasında değişim gösterebilen bir şey var. Bir psikoloji var. Şimdi ben biraz burada şunu da anlıyorum. Biz böyle halimizi biraz şeye bağlama eğilimindeyiz. Yani sıradan insan olarak. Dış koşullar. Hani biz üzgün mü olacağız, sevinçli mi olacağız? Ondan sonra mutlu mu olacağız, Sebepleri var motive yani. mi Halbuki. olacağız? Ha, bu hali belirleyen bizim dışımızdaki koşullarmış gibi hep şey yaparız, varsayarız. Ben bu durumdan azade olmayı da burada görüyorum. Yani Tabii. dış koşullar ne olursa olsun. Tamam mı? O senin halini etkilemiyor gibi. Yani biraz kulağa sevimsiz geliyor biliyorum. Sanki psikopatsın. Düşün bu yazıldığında 1941, İkinci Dünya Savaşı'nın en kötü günleri. Nasıl etkilenmem? Yani orada söylesem bu cümleyi birine insanlar sen psikopat mısın der ya. Nasıl Ya, burada kan gölü olmuş burası. Nasıl sen üzülmezsin? Ya da nasıl etkilenmezsin? İnsan değil misin sen der mesela. Fakat bu evet. ekol bunu insan olmak olarak değil de robot olmak olarak görüyor. Yani şu manada robot olmak. Yani yapabileceğim bir şey varsa tut bir işin ucundan yap. Üzülmem bir Evet. işe yaramıyor falan. Yok. Böyle bakıyorlar yani. Böyle işte İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız direnişçiler özellikle aydınlar baktığın zaman onların yaşantılarına gündüzleyin adamlar işte bir yerlerde toplanıyorlar, bir şeyler yazıyorlar falan. Gece de direnişe katılıyor, sabotaja giriyor, bilmem ne yapıyor. Bir şeyler yapıyor adamlar. Yani e, bu anlamda ayırabiliyorlar yani. Zaten aydınlanmış kişiler yapıyor bunu. Dolayısıyla
o bahsettiği sıradan kişiler tabii ki böyle diyecek. Yani sen niye duygusallaşmıyorsun, sen niye etkilenip tepki vermiyorsun diyecek. Normal. Bak bu da onların normalliği. Hani sağlıklı anlamda demiyorum da başka türlüsü olmaz anlamında diyorum. Onun için zaten bu adam diyor ki çiftlikte değiliz bak. Şehirdeyiz. Onun için kendinize çeki düzen verin. Ve oradan söylüyor diyor ki yani bu diyor şartlardan etkilenmememiz lazım bizim diyor. Yani orayı biraz daha netleştirelim. 1941'de bir İngiliz şehrinde olmak ne demek? Siren çaldığında metroya kaçmak demek. Tabii, Bombaların tabii, tepende patlıyor olması demek, değil mi? tabii, tabii, O tabii, uçakların pike yapma seslerinin korkunç duyulması tabii. demek. Evet. Yani belki ben tarihi bilmiyorum ama hani 1941'de de var mıydı bu? Yoktuysa bile bunun öncülleri vardı yani. Bir Alman tehlikesi baş göstermişti Yok, vardı, yani. vardı, vardı. Vardı. O zaman birebir yani somut olarak bir durum da var. Diyor ki bundan etkilenmememiz lazım. Ama bununla açıklamak için de e, kafa karıştırmaya da gerek yok diyor. Yani bu bizim kendi içimizde yapacağız. Şartlardan etkilenmeyeceğiz diyor. Şimdi bu birden ben dört şeye girdim. Yani mektupların dışına çıktım ama e, şu an şu şeyi yani bitirip devam etmek istiyorum. Bu özle ilgili özün yani desteklenmesi gerekiyor. Bir şekilde sağlam bir kişilik oluşturmak için o kişiliğin daha sonra e, özün gelişimine katkıda olacak bir şey olacak. Bir hareketi olacak. Burası benim kafamı karıştırmıştı, tamam mı? Yani e, çünkü özün gelişmeye ihtiyacı yok. Öz hem her şeyi içeriyor hem her şeyin de içinde. Benim deneyimlediğim öz bu. Hakikat olarak deneyimlediğim öz bu. Bu bir yüksek bilinç durumu ama şey değil. Evet Burada bahsedilen öz o değil. Bu temel. Temel ama bak manasında öz. burada gene de bak gene de bahsediliyor. Çünkü özden tezahür eden bir çocuk düşün, bebek. O özle hareket ediyor. İçinde hiçbir şey yok. E, ya pek yok diyelim ki. Hani bilgi yok. Hani kolektif bilincin anasının babasından gelen bilgi henüz yok. Doğmuş. Öyle bakıyor. Tamam mı? Ona öğretiliyor. Burası burun, burası kulak. İşte şurası mama, şu çatal, bu bıçak. Öğretilerek devam ediyor. Tamam mı? Yani bu yaşamsal bir şeyler öğretiliyor. Ama ne kadar öğretiliyor? Çok sağlıklı değil. Gözüküyor yani. Yani bir mesela burası belki ya yeri geldiği için burayı birazcık üzerinde duralım istiyorum ben. Şimdi Budist rahipler 40-50 yaşında, 60 yaşında çok neşeliler, çok hareketliler. Soruyor Fransız gazeteci. Nasıl oluyor diyor bu kadar bu yaşta bu neşe, bu efor, bu şey enerji. Nasıl diyor yani ne yaptınız? Valla bir şey yapmadık diyor. Ama nasıl bu? Valla bizi yetiştirenler de böyleydi diyor. Yani şimdi buna bakıyorsun, olayı bir ortaya koyuyorsun. Ne demek yani yetiştirenler de? Bunlar manastırda az eşya, az yiyecek ama çokça şefkat, çokça ilgi alaka o insan yavrusuna. Onu gözünün önüne getir. Tamam mı? Dolayısıyla çocuğa hakikaten bir şeyleri öğretiyorlar. Yani çocuğun öğrenebileceği ve her zaman ihtiyacı olacağı sosyallik içinde kendi ayaklarının üzerine durabileceği ama bir Budist ekolüyle. Yani az bir şey var bak. Ona hakim olabiliyor insan. Ama bir şehir içindeki yani kasaba veya köy de olsa fark etmez. Bir sürü eşya, bir sürü bir sürü bir şey var. Tamam. O çocuğa hangisini öğretecek bu insan çocuğuna? Çocuğuna ne kadar yetişecek? Yani baştan 5-0 mağlup başlıyor insan. Anlatabiliyor muyum? Hakan'cığım eski sohbetlerde hani üzerinden bir geçmiştik. Bir psikolog kadın bir Inuit ailesine misafir gidiyor. Evet, Kışı onlarla geçiriyor. evet, O sırada kendi beceriksizliğine ve sakarlığına tanık oluyor. Tabii kolay bir yaşam değil, doğal yaşam. Ve o Inuitler olmasa kışı çıkaramayacağını, hayatta kalamayacağını da görüyor. O beceriksizlikle ve sakarlıkla. Ve en önemlisi şunu görüyor. Psikolojik olarak hiç durmaksızın Allah kahretsin diyor, gene beceremedim diyor, şunu da yapamadım diyor. Sürekli bir memnuniyetsizlik içerisinde. Falan sonra Inuitlere bakıyor. Onların psikolojisi öyle değil. Bir memnuniyetsizlikleri falan yok. Hiçbir şeye sinirlenmiyorlar, hiçbir şeye nalet etmiyorlar falan. Sonra merak edip bunlar çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar? Ben tekrar geleyim bir de onu inceleyeyim diyor. Bu deneyimi yaşadıktan sonra. Sonra bakıyor çocuklarını da kızmadan, cezalandırmadan yetiştiriyorlar. Yani aynı yere işaret ediyor. Bizi aynen yetiştirenler aynen. böyleydi diyor. Demek ki Evet, çocuklara ne öğrettiğin değil, senin nasıl olduğun aslında daha çok geçiyor. evet. Ama burada bak gösterdiğim gibi dış şartlar yani belirleyici, insan için yaşamının içindeki
işte kullandığı şeyler, onların azlığı, niteliği falan. Bunlar belirleyici. Şimdi bir tabii hızla girdik konuşmaya. Bence ilk mektubu biraz inceledik. E, Kaydımızı şimdilik burada bitirelim. İkinci mektubu da inceledik. Sonra devam edelim Fatih'ciğim. Ne dersin? Biraz zengin kalkışı gibi oldu ama E, kayıtlar belli. öyle yapalım. Bir sonraki kayıtta devam ederiz Hakan abi. Evet. Evet. İzleyenlerimize zihin açıklığı diyelim, gönül ferahlığı diyelim. Aynen. Aynen. Zihne çıktığı gelin taraklı diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.